Selamünaleyküm. Hace'nin Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için muhteşem bir poğaça tarifi vereceğim. Mutlaka poğaçayı bu şekilde deneyin. Aşırı kolay, aşırı lezzetli. Poğaçamızın hamur için 1 su bardağı süt, 1 çay bardağından 2 parmak eksik sıvı yağ, çeyrek çay bardağı su, 1 paket maya, 2 tatlı kaşığı şeker, 1 tane yumurta. Hepsini kasemize aldıktan sonra güzelce karıştıralım. Bütün malzemelerimiz aktif hale gelsin. Unumuzu boşaltalım. Unumuzu azar azar ilave edelim. Tuzumuzu koyalım. Yarım tatlı kaşığı tuz. Öncelikle spatula ile karıştıralım. Tekrar unumuzu ilave edelim. Spatulayı çıkaralım, elimizle yoğuralım. Hamurumu toparladım. Görüyorsunuz oldukça yumuşak, pamuk gibi hamur. Hamurumuzu mayalanmaya alalım. Üzerini streç filmle kapatalım, mayalansın. Hamurum mayalandı gördüğünüz gibi. Çok da güzel kabardı, fosur fosur. Masamı unluyorum, hamurumu masama çıkaracağım. Hamurumuzun havasını alalım. İçe doğru katlayaraktan bu şekilde 1-2 dakika yoğuralım. Hamurumuzu bezelere ayıralım. 6 tane eşit beziye ayırdım ben hamurlarımı. Ayarlarken de büyüklerini kesiyorum kenarından. Bezelerim hazır. Masamı unladım. Bezemi masama aldım. Üzerine de hafiften un koyalım. Bezelerimizi açmaya başlayalım. Öncelikle bezelerimi unlayaraktan genişletiyorum. Bu şekilde açması daha kolay oluyor. Fazla un içerisinde açmayacağız. Az olsun unumuz. Bu şekilde bezelerimi hazırladım. Oklavayla açıyorum. Fazla büyük açmayacağım. Pasta tabağından birazcık büyük olsa yeterli. Hamurlarımı tekrar unlamadım. Kendi unuyla açıyorum bu şekilde. Oklavaya yapışırsa az un serpiştirebilirsiniz. Hamurumuz oldukça esnek görüyorsunuz. Hamurlarımın hepsini açtım. Masama yağlı kağıdımı koydum. Yağlı kağıdımın üzerine alıyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı. İçerisine sıvı yağ koymadım. Hamurumda sıvı yağ olduğu için tereyağının içerisine de koymadım. Fırçayla her tarafına gelecek şekilde sürelim. Tekrar üzerine hamur koyalım. Üzerindeki biraz büyük olmuş, alttaki küçük. Çekiştirerek birleştirelim. Tekrar üzerine yağ koyalım. Üçüncü bezemi de koyuyorum.
Fırçamda kalan yağı da üzerine sürüyorum. Tepsimi alacağım, fırın tepsime. Bir tane büyük boy patatesi güzelce soydum. Küp küp doğradım. Onları güzelce haşladım. Şimdi de çatalla eziyorum. İç harcı olaraktan patates kullanacağım. İsterseniz peynir, kıyma nasıl isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Sade de yapabilirsiniz. O şekilde de güzel olur. Ben peynirli yapmak istedim. İçerisine baharat olarak karabiber, pul biber. Patatesimin içerisine tuz koymuyorum. Haşlarken tuz koyduğum için bir daha tuz koymadım. Kaşar peyniri koyalım. Kaşar peyniri şart değil. İstemezseniz koymayabilirsiniz. Sade de olabilir. Koyarsanız da güzel lezzet verir içerisine. İç harcımız hazır. Yağlı kağıdımı tepsimin içerisine koydum. Kenarlarını hafiften düzeltiyorum. Lület yardımıyla ortadan ikiye kesiyorum. Keserken baş kısımları birleşik olsun, açılmasın. Daha sonra da 4 parçaya ayıralım. 8 parçaya ayıralım. Bu şekilde dilimlersek dilimlemesi daha kolay oluyor. Patatesi de harçtan kenarlarına koyalım. Ben patatesi bol bol koydum. Fazla sevmiyorsanız az az da koyabilirsiniz. Bu şekilde kıymalı da güzel olur. Kıymayı güzelce kavurursunuz. Kenarlarına koyarsanız o şekilde de güzel olur. Ispanaklı da olur. Peynirli de olur. Nasıl isterseniz o şekilde güzel olur. Her türlüsü güzel olur. Üzerine kaşığımızla hafifle bastıralım, düzeltelim. Orta kısmından bir dilim alalım. Diğeri alt kısma sıkıştıralım. Açılmasın. İkincisini de aynı şekilde yapalım. Hamurunu altına sıkıştıralım. Çok lezzetli oluyor. Hem katmer poğaça, hem peynirli, hem zepseli, hem patatesli nasıl isterseniz. Her ikisi de bir arada. Yapması hiç yorucu değil. Çok kolay. Tek tek uğraşmaktan bu şekilde daha kolay oluyor. Nane yapraklarını güzelce yıkadım. Birer tane üzerlerine koyuyorum. Hem lezzet açısından hem de görüntü açısından. Bir yumurta sarısı. Güzelce açalım fırçamızla. İçerisine yağ, süt hiçbir şey koymadım. Sade sürüyorum. Ben mavi haşhaş kullanıyorum. Çörek otu, susam da kullanabilirsiniz. Hiçbir şey de koymayabilirsiniz. Sade de yapabilirsiniz. Haşhaş da çok güzel yakışıyor. Lezzet açısından da, görüntü açısından da. 180 derece ısıtılmış fırınımıza verelim. Poğaçam pişti. Nar gibi kızardı. Toplamda 35 dakikada pişti. Bu derece fırınlara göre değişebilir. Daha uzun pişebilir, daha da kısa pişebilir. Poğaçamız çok sıcak.
Bu poğaçayı bir kere yaparsanız sürekli yapmak isteyeceksiniz. Hem kolaylığı açısından hem de lezzeti açısından. Alt üstü çok güzel kızardı. Katları tek tek açılıyor görüyorsunuz. İçine bakalım, doku testi yapalım. Evet arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.